Faranjit nasıl tedavi edilir? Faranjite ne iyi gelir? Akut faranjitte enfeksiyon söz konusu olduğundan enfeksiyon tedavisi önemlidir. Ve bunun yanı sıra, ağrı kesici ateş düşürücü ilaçlar, öksürük kesiciler ve ağız gargaraları kullanılabilir. Kronik faranjitin ise tedavisi oldukça zordur. Ve bu hastalık çoğu zaman tam olarak ortadan kaldırılamaz. Faranjit hastalığına neden olan bozukluklar var ise, bunların ortadan kaldırılması önemlidir. Nedenleri arasında alerji, kemik eğriliği, et büyümesi, reflü gibi hastalıkları sayabiliriz. Bakteriyel kaynaklı faranjitlerde hastaya burun spreyi, antibiyotik, pastil veya ağrı kesici ilaçlar verilirken, viral faranjitlerde ise semptomları önleyici tedaviler kullanılır. Ve bunlarla birlikte viral enfeksiyon kaynaklı faranjit şikayeti olan kişilere şu önerileri içeren uyarılarda bulunulur. Bol bol dinlenmek. Doktorunuz yalnızca yetişkinlerde boğaz ağrısını hafifletmek için, ibuprofen, asetaminofen veya aspirin kullanabilir. Bol su içmek. Ilık tuzlu suyla gargara yapmak. Boğazı rahatlatmak için ılık sıvılar, çay veya et suyu veya soğuk sıvılar içmek ya da jelatinli tatlılar ile aromalı buzlar yemek. Gece boğaz kuruluğu olabileceği için aralıklarla ılık su tüketmek. Boğaz kuruluğunu gidermek için soğuk bir buharlaştırıcı uygulamak. Uzman tarafından önerilen boğaz pastilleri veya anestezik boğaz spreyleri kullanmak. Faranjit bulaşıcı mıdır? Faranjitin hem viral hem de bakteriyel formları bulaşıcıdır. Faranjite neden olan mikroplar, burun ve boğazda yaşama eğilimindedir. Sonuç olarak faranjit virüs ya da bakteri kaynaklı olabileceğinden, bu hastalık bulaşıcıdır. Faranjit şu şekilde bulaşabilir. Faranjit hastalığı olan bir kişi öksürdüğü veya hapşırdığında, virüs ya da bakteri içeren minik damlacıklar havaya yayılır. Ve bu havayı soluyan kişi faranjit olabilir. Kirlenmiş nesnelere dokunmak ve sonra kişinin kendi yüzüne elleriyle dokunması da bulaşmaya neden olur. Kontamine yiyecek ve içecek tüketmek de önemli nedenler arasındadır. Faranjit nasıl önlenir? Faranjit ve diğer enfeksiyonlara yakalanma ile bulaşma riski şu yollarla azaltılabilir. Elleri iyice ve düzenli olarak yıkamak. Öksürürken veya hapşırırken ağzı ve burnu kapatmak. Bulaşıcı viral veya bakteriyel enfeksiyonları olan kişilerle yakın temastan kaçınmak. Sigara içmekten ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınmak. Tozlu yerlerde ve kirli havada bulunmamak. Aşırı sıcak ve soğuk gıdalar tüketmemek. Ortak yüzeylerde sanitasyon ajanlarını kullanmak. Çalışma ve yaşam alanlarını mümkün olduğunca havalandırmak. Kimyasal tahriş edici maddelerle temastan kaçınmak. Faranjite ne iyi gelir? Faranjite ne iyi gelir? Sorusu sıkça sorulmaktadır. Faranjite iyi gelen doğal yöntemlerden de yararlanmak mümkündür. Faranjite şunlar iyi gelir. Ada çayı, ekinezya. 2009'da yapılan bir araştırma, ekinezya, ada çayının boğaz ağrısını ve kaşınmayı hafifletmek için klorheksidin, lidokain kullanan bir sprey kadar etkili olduğunu göstermiştir. Ada çayı antibakteriyel ve antiseptiktir. Ekinezya da bağışıklık güçlendirici etkilere sahip olabilir. Ada çayını gargara şeklinde yapabilir ve o şekilde tüketebilirsiniz. Ada çayı, faranjitin neden olduğu boğaz iltihabına da iyi gelir. Yine limon suyu ve demlenmiş ada çayı ile gargara yapmak da faranjite iyi gelebilmektedir. Çiğ sarımsak. Sarımsağın antiseptik özellikleri vardır. Bakteriyel bir enfeksiyona yardımcı olabilir ve faranjitin yol açtığı boğaz ağrısını hafifletmeye katkı sağlar. Çiğ sarımsak ezildiğinde, antibakteriyel, antifangal ve antiviral özelliklere sahip allisin adlı bir bileşik açığa çıkarır. Boğaz ağrısı için sarımsak kullanmanın en iyi yolu, çiğ şekilde çiğnemek veya bir dilim alıp 15 dakika boyunca emmektir. Çiğ sarımsağı daha kolay yutmak için rendeleyebilir, üzerine bal veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Nane. Birçok faydası bulunan nane, çiğnendiği takdirde faranjit hastalığına da iyi gelmektedir. Nane, boğaz ağrısını yatıştırabilir ve kuru öksürüğü hafifletebilir. Nane, demlenerek çay şeklinde içilebilir. Sağlıklı bir yaşam için, bizi takipte kalın.